Fatma Bahar ile Okuma Köşesi. Morozko, Rus halk masalı. Bir zamanlar uzak bir Rus köyünde yaşlı bir adam ile ikinci karısı yaşarmış. Adamın önceki eşinden bir kızı, kadının da kendi kızı varmış. Kadın kendi kızına şefkatle davranır ama üvey kıza sürekli iş yaptırırmış. Odun kır, ateş yak, ev süpür. Kız ise hep sessiz sabırlıymış. Üvey kız yoksulmuş ama güzelliği, sabrı ve içtenliğiyle ışıldarmış. Köyde herkes onu çok severmiş. Üvey anne insanların üvey kızına olan sevgisini gördükçe kıskançlıktan deliye dönermiş. Bunun varlığı bile canımı sıkıyor dermiş. Bir gün kocasına demiş ki, kızını al da ormana götür. Issız bir yere bırak, orada ne hali varsa görsün, bizden uzak olsun. Yaşlı adam kızını üvey annesinin zulümlerinden de kurtulur diye düşünerek buz gibi bir kış günü ormanın derinliklerine götürmüş. Kız, sen benim için üzülme babacığım. Tanrı mutlaka bana bir ışık tutacaktır ve beni karanlıkta bırakmayacaktır demiş. Bir süre sonra hava daha da soğumuş. Rüzgar o kadar sert esiyormuş ki ağaçlar bile zor dayanıyormuş. Etraf sessizmiş. Kız gözleri kapalı bir şekilde dua ediyormuş. Tam o esnada uzaktan gelen bir ayak sesi duyulmaya başlamış. Heybetli, sert bakışlı, bembeyaz sakallı yaşlı bir adammış bu. Bu adam kış dede ya da Morozko adı verilen kış mevsimi ile görevli bir melekmiş. Morozko eğilmiş. Ormanda oturmak için çok soğuk değil mi kızım? Yardıma ihtiyacı varsa söyle. Çünkü bu gece bu orman çok soğuk olacak demiş. Kız kibarca bu teklifi geri çevirmiş ve çok şükür efendim. Sağlığın yerinde siz benden daha çok yardıma ihtiyacı olanlara yardım ediniz demiş. Morozko şaşırmış ve oradan ayrılmış. İlerleyen saatlerde her yeri kar kaplamış. Hava dondurucu bir hal almış. Morozko kızın durumunu merak ederek geri dönmüş. Neredeyse doğmak üzere olan kızı sıcacık kürklerle sarmalamış. Isınınca kendisine gelen kızı neden soğuk kış gününde burada olduğunu sormuş. Kız başına gelenleri anlatmış. Duruma çok sinirlenen Morozko babası ve üvey annesinin evine bir fırtına gönderip başlarında yıkayacağını söylemiş. Bir kalpli kız kendisine yaptıkları kötülüklere rağmen ve çok üzüleceğini söylemiş ve lütfen efendim onlara bir zarar vermeyin demiş. Morozko bu sabırla, merhametli ve güzel kıza hayran kalmış. Demiş ki, sen iyi kalpli, sabırlı bir insansın. Bu kürkün ceplerine ne zaman eline atsan altınlar bulacaksın ve hiçbir zaman yokluk çekmeyeceksin. Bir anda kızın yanına sıcak yemek dolu bir sepet bırakmış. Kızın ısınması için bir ateş yakmış. Kız korunaklı şekilde sabaha kadar orada uyumuş. Yaşlı adam kızını ormana bırakmaktan çok pişman olmuş. Ya kızım öldüyse diye günün ilk ışıklarıyla ormana atılıp kızının yanına koşmuş. Bir bakmış ki kızı diri, yüzü gülüyor. Kalın çöpler içerisinde halinden gayet memnun. Adam kızının hayatta olmasına çok sevinmiş. Kızını yanına alıp evin yolunu tutmuş. Yolda kızının başına gelenleri dinlemiş. Üvey anne yaşananları öğrenince benim kızım daha güzeldir, aynı yere onu da götür demiş. Baba istemese de bu kez diğer kızı ormana götürmüş. Yanına birçok kıyafet ve yiyecek bırakmış. Morozko yine gelmiş. Üşüyor musun kızım diye sormuş. Kibirli kız yaşlı adama saygısızca bağırmış ve kendisini ısıtmasını, ona mücevherler getirmesini söylemiş. Morozko kaşlarını çatmış.
Bu kibirli kızın Morospo'nun merhametli değil, acımasız yüzünü görmesine karar vermiş. Oradan yavaşça uzaklaşmış ama o kadar kızgınmış ki o gece inanılmaz bir soğuk olmuş. Baba sabah ormana gitmiş ama bu kez kızını donmuş halde bulmuş. Kadın kızının kürkler ve mücevherler ile dönmesini beklerken adam elinde kıza ait bir mendil ile dönmüş. Anlamış ki bu dünyada zenginlik de güzellik de bir gecede yok olur ama yapılan iyilikler ve dürüstlük her zaman kalıcıdır. İyi kalpli kız artık o evde kalmamış. Morospo'nun kendisine verdiği zenginlikle sıcak bir yuvaya kavuşmuş ve mutlu yaşamış.